İstanbul Ümraniye'de Canbay ailesinin evine bir ateş düştü. Aleyna Kalaycıoğlu yeni bir aşka yelken açıyor bu sırada. Alaaddin Kadayıfçıoğlu diye biriyle 3 hafta önce çıkmaya başlıyor. Allah rahmet eylesin, Kaan Kundakçı'nın çığlığı duyuluyor. Arabaya dönüyor, kendi arabasından indiriyor Aleyna Kalaycıoğlu'nu. Arkadaki Vito'ya bindiriyor. Olay yerinden uzaklaşıyorlar. Hastaneye kaldırıldığında vefat ediyor. Aleyna Kalaycıoğlu kim? Yani bu Aleyna Kalaycıoğlu çok iyi bir eğitim almasına rağmen 28 yaşında bir kız hala özgürlüğünü kazanamamış. Annesi ne diyorsa onu yapıyor. İddialar bunlar. Anne işte o para almış mıdır, ne demiştir onları tam olarak bilmiyorum. Bir toksit ilişkinin cinayetle sonuçlanmasının bir sebebi var. Çocuklarımızı yetiştirirken nasıl yetiştirmemiz gerekiyor? Gelecekte birçok zorbalıkla karşılaşacaklar ve zorbalarla karşılaşacaklar. Orada ne yapacak? Bireysel yaşama, çocuklarını hazırlamak anne babaların sanırım en büyük görevi olsa gerek. Merhabalar sevgili dostlar, bir yayınla daha karşınızdayım. Bugün aslında bir misafirim var, Naciye Tokaç. Hem tok hem aç, uzman psikolog. Niye uzman psikoloğu konuk ettim? Çünkü Ramazan bayramının Arife günü İstanbul Ümraniye'de Canbay ailesinin evine bir ateş düştü. Çünkü Kars 36 Spor'da futbol oynayan genç bir çocuk 3 günlüğüne 21 yaşında İstanbul'a izinli geliyor bayram tatiline ve toksit bir ilişkinin kurbanı oluyor. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile rapçi Vahap Canbay'ı, ikisi de, yani üçünün de ortak arkadaşlığı var. Vahap Canbay buna diyor ki Aleyna ablan seni sever, ben onunla bir daha barışmak istiyorum. Bayramı barışarak geçirmek istiyorum. Gidiyorlar onun olduğu stüdyoya. Fakat bir dargın bir barışık yaşayan bu toksit ilişkili arkadaşlar, Aleyna Kalaycıoğlu yeni bir aşka yelken açıyor bu sırada. Alaaddin Kadayıfçıoğlu diye biriyle 3 hafta önce çıkmaya başlıyor. Stüdyonun önüne gidince trafik karışıyor. Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaaddin Kadayıfçıoğlu oraya geliyor. Otomobilin içinde şoför koltuğunda bu genç futbolcu kardeşimiz Kaan Kundakçı var. Yan tarafında Vahap Canbay. Geliyor Alaaddin Kadayıfçıoğlu bir Vito araç, bir normal araç. Sirenli araçlarla geliyor. Arabanın önüne gelip kapıyı açıyor. Arkasından birkaç saniyede bir, Allah rahmet eylesin, Kaan Kundakçı'nın çığlığı duyuluyor. Arabaya dönüyor. Kendi arabasından indiriyor Aleyna Kalaycıoğlu'nu. Arkadaki Vito'ya bindiriyor. Olay yerinden uzaklaşıyorlar. Hastaneye kaldırıldığında vefat ediyor. Şimdi bu olayın psikologluk tarafı ne? Şöyle. Şimdi bir toksit ilişkinin cinayetle sonuçlanmasının bir sebebi var. Olaydan sonra gözaltına alınan Alaaddin Kadayıfçıoğlu, Alaaddin Kadayıfçıoğlu oğlu gidiyor, Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanıyor. Şimdi bu olaya sebep olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilişkisi. Bir ilişki bitiyor. Fakat takıntılı erkek peşini bırakmıyor. Türkiye'de biliyorsunuz bu kadın cinayetlerinin yegane sebebi bu erkeklerin boşanmak isteyen eşlerinden boşanmak istememeleri ya da sevgililerinden ayrılmak istememeleri. Ya benimsin ya toprağın diyorlar. 86 milyonluk ülkede Aleyna Kalaycıoğlu'ndan başka kız yokmuş gibi ille de barışmak istiyor. Kız barışmak istemiyor, kendine yeni bir yol çizdi. Yeni bir ufuklara yelken açtı. Ama maalesef bana göre rapçi Vahap Canbay dışarıda ama bana göre bu ölümünün birinci cinayet işlenmesinin müsebbibi değil ama onu oraya götürerek çocuğun hayatını sonlandırmasına sebep oldu. O acıyla ömür boyu yaşayacak o da. Çünkü başka cezası yok. Aleyna Kalaycıoğlu kim? Buna baktığımız zaman o bir psikoloğu davet etmemin sebebi çocuklarımızı yetiştirirken nasıl yetiştirmemiz gerekiyor? 23 yaşında da 28 yaşındaki bir genç kızın ki Amerika'da uçak mühendisliği eğitimi almış, iyi bir eğitimi var.
Ama özgürlüğünü kazanamamış yani. Ben şöyle ipuçlarına baktığım zaman birincisi Survivor'dan 3 tane video var, olay video. Bunlardan biri o Survivor'ın olay kadını 2021'deki yarışmada bu Gönüllüler grubunda yarışıyor. Aleyna Kalaycıoğlu. Nagihan'la bir kavgaları var. Diyor ki erkekler gazlayıp diyor yemediğin şey yapmadığın şeytanlık kalmadı diyor. Sarı yılan. Aynı yarışmada Pınar Sakan'ın şeye ilişkin bir tespiti var. Müthiş bence. 12'den vurmuş Pınar Saka şeyle ilgili. Sen çalgıcı olacaksın dedim mi? Dedim. Öyle bir taklit bir sesiyle. Diyor ki şarkıcı olmak için her yol mübah şeklinde davranan bir insan. Kendi kanatlarına uçmak yerine bindiği dallara güveniyor. Bir dalı tutmadan ötekisini bırakmayan bir insan. Bana göre bu hayatta başarısız bir insandır. Şimdi aynı yarışmada bir başka olay daha oluyor. Acun Ilıcalı konseyde ağzı burnundan soluyor diyeyim şöyle. O görüntüleri veremiyorsun ki TV8'in bütün videoları telifli. Diyor ki ona bir sosyal medyadan tweet atmış annem Zühal Kalaycıoğlu. Diyor ki sen kızımı elemeye çalışarak yollayamayacaksın. Yani sen eleyemeyeceksin onu diyor. Acun Bey lütfen bunu da ilet. Oraya adam gibi çıkacak. Yani Acun'a diyor ki adam gibi çıkacaksın oraya. Acun Bey diyecek ki Aleyna'yı annesi ve bu yarışmada bulundurmamak istiyor. Çekiyoruz. Ben kızımı çekiyorum. Bitti. Şimdi ben eteğimdeki bütün taşları döküp ondan sonra Naciye Hanım'a söz vermek istiyorum. Şimdi geliyoruz şeyin ifadesine. Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyetteki ifadesinde. Emniyetteki ifadesinde yani bir kere Vahap'la bir toksit ilişkileri olduğunu, Vahap'ın annesiyle tartıştıkları için ayrı bir eve çıktıklarını ama o evde de özgür kalamadığını, sürekli Vahap'ın mafyamatik arkadaşları evine gelip salonun koltuğunda sürekli birileri uyuyordu. Biz 2 kişi yaşamamız gereken evde başkalarıyla yaşıyorduk. Yani olmayacak bir ilişki. Sonunda annesiyle tartışıyorlar. Daha doğrusu annesinin önünde sürekli kavga ediyorlar. Annesine de saygısızlık ettiği için annesi buna gıcık kapıyor ve annesiyle görüşmesini yasaklıyor. 3 ay görüşmüyorlar. Hatta fiziksel şiddete de uğradığını söylüyor. Bunlar böyle bir ilişkide olabilecek şeyler. Bunu işte tehdit ediyor falan filan. Ben seni sektörden sileceğim. Sosyal medyada biri şöyle yazmış. Aleyna şarkıcılığı Vahap Canbay'dan öğrendi. Ondan sonra onu sepetledi diye. Gerçek mi değil mi bilmiyorum ama şov dünyasında alıştığımız şeyler bunlar. Şimdi geliyorum. Anne figürünün bu kızın hayatında nasıl bir önemli rol oynadığına. Diyor ki Alaaddin Kadavcıoğlu ile ilişkim 2 hafta önce başladım. Annem vesile oldu. Annem ailenin düzgün bir aile olduğunu ve Alaaddin'in bana ilgisinin olduğunu söyledi. Biz Alaaddin ile tanışarak konuşmaya başladık. Alaaddin ile tanışmadan 2 hafta önce Vahap'tan ayrılmıştım. Şimdi bunlar emniyetteyken bir haber çıktı medyada. Annenin Alaaddin'i kızıyla tanıştırmak için 1 milyon lira para aldığı, bunun emniyette sorulduğu Aleyna Kalaycıoğlu'na ve sinir krizleri geçirip ağladığı şeklinde detaylar var. Öyle ya da değil bilmiyorum ama annesine nasıl bağlı, annesinin
şeysinden nasıl çıkmayan biri olduğunu bir başka örnekle de anlatmak istiyorum. Bu ortaokul arkadaşları sosyal medyada yazmışlar. Bunlar soyadı anne baba ayrıldıktan sonra Aleyna babasının soyadını kullanmak yerine annesinin soyadını kullanıyor. Neydi? Yani sonuç itibariyle çok alıştığımız bir şey değildir. Evlatların annelerini, kızlık soyadlarını kullanmaları. Anne baba ayrılınca tutuş olan soyadını bırakıp annesinin soyadını kullanmaya başlıyor. Videolarda da görüyorsunuz, anne de genç, havalı bir kadın. Sonuçta annesi, yani Aleyna'nın anlatımıyla diyor ki annem çok iyi bir aile olduklarını söyledi. Evet, çok zengin bir aile ama iyi bir aile mi? Çocuğun fotoğrafına bakınca Alaaddin Kadayıfçıoğlu'na hiç öyle bir yani cinayet işleyecek bir şeye benzemiyor. Çok güleç yüzlü bir çocuk. Kendini de yaktı. Bir çocuğun da hayatına son verdi. Bir başka yalanlar zinciri de Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesiyle şeyin ifadesi hemen hemen aynı herhalde. Aynı avukatlar vardı başlarında. Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun. Cinayet anına dair ortaya çıkan görüntüler öyle demiyor ama. Yani o ifadeleri yalanlıyor. Sonuç itibariyle işte futbolcunun annesi de bir açıklama yaptı. Ona kan parası için bir ev teklif edilmiş. Ben çocuğumun canını bir eve değişmem diye bir açıklaması var. Bu Anadolu'da böyle bir gelenek var. İşte şikayetçi olması aile galiba cezada indirime gidiliyor. Evet, çok zengin bir ailenin oğlu, Diyarbakırlı. Ama sonuç itibariyle yani Kaan düzgün bir ailenin çocuğu olabilir ama playboy. Yani Aleyna Kalaycıoğlu'ndan önce Zehra Çelingiroğlu, daha öncesinde Melis Ural'la, Hakan Ural'la Sibel Can'ın kızıyla çıkıyordu. Hatta evleneceklerdi onunla. Bunlar bizim bildiklerimiz, başka bilmediklerimiz de vardır belki. Genç bir insan tabii böyle şeylerin olması normal. Evet, bütün bunları anlattıktan sonra anlatmak istediğim şey, sorularıma geliyorum. Diyorum ki, hocam tabloyu anlattım. Bir anne figürü var. Baskın bir anne, 28 yaşında hala özgür iradesiyle karar veremeyen bir genç kız. İyi bir okulda da okudu. Her ne kadar Oxford'da okuyorum diye fotoğraflar paylaşıp arkadaşlarına hava atsa da Oxford'da yabancı dil kursuna gitmiş ama Amerika'da uçak mühendisliği okumuş. Yani internette yazılanlar böyle değil mi bilmiyorum. Diplomasını görmedim. Çok sahte diplomalar da oluyor maalesef. Ama sonuçta yani Survivor kişilerin karakterlerini ortaya çıkaran bir yarışma platformu. Açlık, yokluk. Yani orada karakterler ortaya çıkıyor. Orada iki kişinin teşhisi şu. Diyorlar ki erkekleri gazlayıp yapmadığın şeytanlık kalmıyor diyor. Sarı yılan diyor ona. Öteki kız diyor ki sen bir dalı bırakmadan ötekine konan, insanları kullanan bir insansın. Bu baskın anne figürü ilk ve son değil herhalde. Ne diyorsun? Biz aile olarak çocuklarımızı yetiştirirken ebeveynleri çok mu baskıcı? Nasıl oluyor bu da oluyor? Zevkle dinledim sizi. Çok da hakim değildim açıkçası bu konuya. Bir derleyip toparlamasını sizden açıkçası duymuş oldum.
Eee, İyi özetledim. İyi dersimi çalıştım. Burada 3 tane gencin, hatta 4, 4 tane gencin, işte, hani, o popçu ile birlikte, rapçi ile birlikte de 4 tane gencin hayatı çok ciddi bir şekilde etkilenmiş bu olaydan. 3 değil Eee, mi? Niye 4? Vahap, Evet. vefat eden, eee, Fail ve Aleyna Şimdi olarak söyledim. Vahap, Rapçi olan, Vahap'ın o da arkadaşını kaybetti. Olayla ilgisi o yok anlamda olarak yani görünüyor. evet ömür boyu bir vicdan azabı çekeceğini Bir düşünüyorum. arkadaşını kaybetti. Evet. Olayla ilişkisi var mı yok mu? Buralar adli konulardır ama, Yok, hukuk hı yönünde hı, bir cezayı gerektiren bir şey değil. Öyle hı bir şey hı, düşünmüyordur. hı hı. Onu götürürken Ama bunu bir arkadaşını kaybetti sonuçta. Hı öldürecekler, hı, bize kurşun sıkacaklar diye. Yani sonuçta hı hı. e, yani burada e, eski sevgilinin, yeni sevgilinin kızacağı kişi eski sevgili. Niye kızın peşini bırakmıyorsun diye ona Hı hı. hedef seçebilir ama burada kurşun barış elçiliği yapan, Evet. iyilik yapmaya Hı hı. çalışan bir çocuğa geliyor. Hı Yani hı. işin acı tarafı o. Yani bazı cinayetler vardır. Hiç tanımazsın ama aileden biri gibi kanına dokunur. Benim çok kanıma dokundu. Hı Yani bu hı. Arife günü bu cinayet. Çocuğun yüzüne bakıyorsun. Pırıl pırıl bir çocuk. Hı Yani hı. Hı hı. e, gelecek için buradan atlayıp Kars'a gidiyor. Kars'ta değiller. Sakarya'da toprağa verildiğine göre ekmeğini peşinde bir çocuk. İşte bir de Aleyna Belki. Kalaycıoğlu onu küçümsüyor ifadesinde yok işte Ay işlerinde kullanıyordu onu, Vahap'ta işte şoförlüğünde yapıyordu. Olabilir arkadaşın Hı hı. yani arabası yoktur, alır kullanır. Yani onu o gözle bakmak e, ya ben şeyde çok kanıma dokundum. Belki diyeceksin ya. Şimdi bir araba burada duruyor. 2 tane araç buradan geliyorlar. Bunları görebiliyor muyuz? Şimdi bak. Şu telefon. Telefon görüntüye girdi mi? Altta bir şey var. Giremiyoruz. Evet. Şimdi şöyle. Şu araçtan iniyor 2 koruma. Hı hı. Vito bu minibüs. Burada şeyin arabası Alaaddin Kadayıfçıoğlu. Hı hı. Buradan iniyor. Eee, Geliyor bu aracın ön tarafına. Ön tarafında kapıyı açıyor. Gelmeden zaten silahını çekiyor. Hı. İşte deniyor ki işte insan eee, emniyetini açtı. O toplu silahlarda emniyet yok. Tetiğe bastın mı kurşun sıkarsın. Vuruyor. Benim tahminim kapıyı açıp silahı çekince şey direniyor. Vuruyor eline. Hı. Vurunca hedef sapıyor. Başkasına şeye geliyor. Kaan'a geliyor. Geri dönüyor. Kaan önce arabadan çıkıyor. Ayakta görüyoruz ama bağırıyor. Tak diye düşüyor yere. Hı hı. Bu arabadaki Aleyna bunu görüyor. Canciğer kuzu sarması arkadaşını. Ya insan bir çığlık atar, koşar ona, bir şey yapar. Şok geçirmiş de olabilir Hı tabii. hı. Arkadaki minibüse biniyor, gidiyorlar. Sonuç itibariyle e, olan e, bu Kaan'a oldu. Kubilay Kaan Kundakçı'ya ve ailesine. Tabii Kadayıfçıoğlu ailesi de o kadar para, mal, mülk ama çocuk hapiste. Evet. Katil oldu Eee, sonuçta. Hiçbir ölüm gerçekleştikten sonra gerekçesi yoktur. Eee, Artık o çocuk hayatta değil ve bundan sonraki hayatını yaşayamayacak. Onun için burada o ölüm gerçekleşmiş. O çocuğun hayatı burada son buldu. Evet. Bir onda hemfikiriz. Burada çok ciddi. Arka planda ne olmuştur? Onunla o kavgalıdır, o aracıdır, değildir. Hiçbir konuşma ölümün gerçekliğini orada yok edemeyecek durumdadır. Ya bu toksit ilişkiyi bir kenara Hı bırakalım. Ya hı. Türkiye'nin kronik sorunlarına biri toksit ilişki takıntılı erik ama burada benim üzerinde durmaya çalıştığım şey şu. Ee, Yani bu Aleyna Kalaycıoğlu çok iyi bir eğitim almasına rağmen Hı hı. 28 yaşında bir kız hala
eee, özgürlüğünü kazanamamış. Annesi Hıı. ne diyorsa onu yapıyor. Yani, bak bu iyi ailenin çocuğu, bununla, çık diyor, ondan kurtul diyor. Bu da Hıı. kabul ediyor. Sonra bu olaylar olduğunda annesini arıyor. Annesi ona talimat veriyor, şöyle yap, böyle Hı yap hı. diye. Hı hı. Sonuçta annenin hırsı ve şeysiyle yönlendirmesiyle Hı kızın hı. da, eee, hayatı kaydı. Hı hı. Eee, Şöyle, burada bu örnek özelinde genel bir şöyle bir söylem yapayım. Özellikle erken yaşta anne baba, ayrılıkları, eşlerin ayrılıklarında çocuk kiminle daha çok kaldıysa o kiminle yaşadığı kişinin biraz etkisinde kalabiliyor. Burada tarafsız kalmak, anne veya baba olun, çocuğun yanında olmadığı eşi, herkes için konuşmuyorum tabii ki, bir de ilgilenmiyorsa eğer çocuğun yanında olmayan eş, tabii ki çocuğu büyüten eşe karşı hem annelik hem babalık gibi çocuk kendisini ona borçlu hissediyor. Beni büyüttü, benim her şeyimi karşıladı, bana analık yaptı, babalık yaptı gibi bir borç hissediyor ve bu borç ömür boyu bitebilen bir borç değil inanın ki. Eğer bir de, annenin veya babanın çocuğunu hem iyi büyütmek, iyi yetiştirmek ki günümüz düşünülünce maddi olarak bağımsızlığını kazansın, maddi bir yerlere gelsin, gücü olsun, güç sahibi olsun ki biraz güç maddiyatla da artık ilişkilidir. Güç sahibi olsun, gücü olsun gibi bir şey isteniyorsa da, anne tarafından, çocuk hep buna ulaşmaya çalışıyor. Çocuk bunun peşinde olmaya çalışıyor. Tabii ki genç bir kız var burada. Erkek arkadaşları olacak, belki, ileride evlilik, çocuk yapmak, böyle hayalleri de olabiliyor. Her genç kızın vardır. Belki ilişkilerini bu niyetlerle de yaşıyorlar ama, belki bulunduğu çevre, içinde yetiştiğiniz çevre, etrafınızdaki insanlar nedeniyle de böyle insanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Burada ilk belki fikrini sorduğunuz, danıştığınız kişilerden birisi de çok güvendiğiniz ve sizi her şekilde size kol kanat germiş olan anneniz oluyor. Tabii ki iddialar bunlar. Anne, işte, o para almış mıdır, ne demiştir, onları tam olarak bilmiyorum ama ben genel çerçevede yine. Ben parayı Heh, aldığı, böyle bir para ilişkisi heh. olduğunu da düşünmüyorum da annenin, zengin bir aile, Hı hı. kızının, geleceği, garanti altında Hı olsun. hı. Yani, Bağcılar'dan yetişme bir rapçi yerine, eee, yani armatörlük yapan, Hı hı. işte, bir sürü şirketi olan, bir çocuk da, eee, olmasını Hı hı. tercih ediyor, yönlendiriyor. Hı hı. Ama yönlendirirken, öteki taraftaki bağ kopamıyor. Hı hı. Yani, kopamıyor derken takıntılı erkek bırakmıyor. Hı Daha önce hı. de birkaç defa ayrılmışlar, Hıı. annesinin, söylediğine göre. Ayrılıp barışmışlar. Yani Vahap Canbay da peşini bırakmamış. Hı hı. Tekrar barışmak istiyor. Evet. Bu zaten durum. O barışma isteğinden dolayı tekrar oldu. Son zamanlarda zaten, kadın cinayetleri, ayrılmak isteyen eşlerin kadınlara karşı uyguladıkları, şiddet, birçok görüyoruz zaten bu takıntılı yapıyı. Bunun sonucunda çok da cinayet işlenebiliyor, çok da yaralanmalar, aileler de parçalanabiliyor gördüğümüz Evet, kadarıyla. Burada maalesef. biraz, eee, hem eril bir yapının varlığı hâlâ geleneklerimizden, biraz temelini alan eril bir yapı. Kadın, şu cümleler bile aslında bize, eril yapının ne kadar hâkim olduğunu belli eder. "Kız verdik, gelin aldık." Yani kız verilir, eee, oğlan evlendirdik, oğlumuzu evlendirdik, gelin aldık. Gelin bir yerden sanki alınabilen bir şeymiş gibi. Yani kötü bir cümle olarak bunu kullanmazlar ama bu bile kızın baba evinden çıkıp erkeğin evine gittiğini, ayrı bir yuva kurduğu hâlde, ayrı bir evi olduğu hâlde, bu cümlelerle anlatılır. Bizim geleneğimizde de biraz bu bakış açısı vardır. Erkeği daha yüceleştirme, erkeğe daha böyle Ya, bir, türkülerde, atasözlerimizde, her şeyde var. Yani, var. erkeği, yücelten, kadını ikinci sınıf gören, her ne kadar, toplumun genelinde böyle değilse de bu Hı türkülerde, hı. şeylerde, eee, hatta sadece türkülerde değil,
atasözlerinde, deyimlerde de Hı hı. maalesef böyle sakat taraflar var. Hı hı. Birçok yerde dizilerimiz, filmlerimiz çok da eleştiriyoruz tabii ki. Bilinçlendirmeye çok da çalışıyoruz ama bunlar tabii biraz münferit kalıyor. Toplum değişiyor. Türk toplumu da çok değişti. Ben artık çok ümit varım birçok konuda ama bu yapı, anne babadan ayrışamama ya da özellikle dediğim gibi birinin hakkı üzerinde çok fazlaysa, annenin, işte, ayrılmış bir eş ve anne çocuklarına bakmış, kol kanat germiş, belirli yaşlara kadar okutmuş. Burada o anneye hayır demek, ben artık, işte, senin dediğini yapmıyorum demek, kendim, tercihlerimi yöneteceğim demek, çok da kolay Ya, olmayabiliyor. sadece anne üstünden bakmamak da lazım. Yani bu, Hangi Vahap ebeveyn Vahap boşandıysa. Vahap Canbay'ın yetiştirilme tarzında da bir arıza var. Hıı. Yani 86 milyonluk ülkede başka kız mı yok yani? Ne bu takıntı? Onsuz olmuyor musun? Bak şimdi olacaksın. Eee, Burada şöyle bir şey var. Tanıdı, sevdi. Önce sevgi ilişkisiyle başlıyor. O sevgi ilişkisi eğer kişide biraz o eril bir altyapı, varsa sahip olma dürtüsüne dönüyor. Ben senin sahibinim, sen başkasına gidemezsin gibi bir dürtüye dönüşebiliyor. Dolayısıyla ayrıldığında da onu bir reddedilmişlik, terk edilmişlik, kendisini ötelenmişlik olarak görüyor ve hazmedemiyor bunu. Çünkü ben nasıl terk edilirim diyor. Ben nasıl bırakılırım? Çünkü emek verdim. Ben diyor her şeyi yaptım onun için nasıl bırakılırım? Bunun sadece bir kadın erkek ilişkisi. Bir dönem arkadaşlık yaptık ama ayrılabiliriz. Yollarımızı ayırabiliriz. Sadece kadın erkek ilişkisiydi gibi bakma becerisini gösteremiyor. Çünkü altyapıda bir eril sahip olma yapısı var. O altyapıdaki eril sahip olma yapısı bana bunu nasıl yaparsın demeye sebep oluyor bu ayrılıklarda. Valla ben çok belgesel seyrediyorum. Serengeti'de tanımadığım hayvan yok. Eee, Yani bu maymunlardaki hiyerarşiyi, eee, yani dominant annenin çocuğunun, kızının, ilk önce beslenilmesi, diğerlerinin, en sona gelmesi, işte, ne bileyim, eee, yine diğer hayvanlarda, erkeklerin, her istediğine sahip olma şeysi, içgüdüsü bu hayvanlarda var Hı yani. Biz hı. insanız, evcilleşiyoruz. Evcilleştik ya da, insan evcilleşmiş, kaç yıl geçmiş, medeni olmamız gerekiyor. Hâlâ, ya benimsin ya toprağın mantığı var ya, Hı hı. maalesef. Burada şunu söyleyeyim, insanın içinde, evrimsel basamağımızda gelen ya da, işte, varoluşsal olarak kendimizi geliştirirken gelen zaman içerisinde ne kadar modernleşsek de o, eski alışkanlıkları DNA'mızda hâlâ devam ediyor. Erkek, daha eril, daha güçlü, sahip olma dürtüsü, ile devam ederken kadın da birisi beni düşünsün, birisi, benim yerime düşünsün, benim ihtiyaçlarımı görsün. Eğer içlerinde, olgunlaşamamışlarsa, yeterli olgunluğa erişememişlerse kadın ve erkek, bu sefer birbirinden bu ihtiyaçları beklemeye başlıyorlar. O ilkel bir tarafımız var. Hâlâ Biz duruyor. bunu, gelişerek, işte, zaman zaman okuyarak, zaman zaman eğitimle, gezerek, farklı zihnimizi geliştirmeye, birçok katkı yaparak, bunu değiştirmeye çalışıyoruz aslında. Çok da değiştirdi. Çok da değiştirdiğimiz söylenemez. Hocam çok teşekkür ederim. Eee, Yani bir somut olaydan yola çıkıp, eee anne baba olarak çocuklarımıza nasıl davranmamız gerektiği, nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda, aydınlatmaya çalıştık insanları. Bir kişiye Hı hı. dokunabilsek ne mutlu. Hı hı. Ayağınıza sağlık. Hı Teşekkür hı. ederim. Ben de teşekkür ederim. Bir cümle söyleyeyim burada, Tabii. sizin söyleminize eklenmiş olsun, fırsatını bulmuşken ben de. Galiba anne babaların en büyük sorumluluğu, çocuklarını bireysel yaşama hazırlamak olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü bizim bir hocamızın sözüyle, jungle der yaşam için. Yaşam jungle'ında ne yapacaklar? İşte, karşılaştıkları erkekler,
iş yerinde karşılaştıkları zorbalıklar, sokakta karşılaşacakları insanlar, gelecekte birçok zorbalıkla karşılaşacaklar ve zorbalarla karşılaşacaklar. Orada ne yapacak? Bireysel yaşama çocuklarını hazırlamak anne babaların sanırım en büyük görevi olsa gerek. Teşekkür ederim ben de Teşekkür ederim. davetiniz için. Evet sevgili Magazin Noteri takipçileri, bir kez daha hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Sizi bir başka yayında görüşene kadar Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.